Var, olmaz olur mu? Ben de tam o soruyu sormanızı bekliyordum Emre Bey. Efendime söyleyeyim, şimdi ketonun en tatsız, tek tatsız tarafına geliyorum. Makro denen olay. Makro ne? Makrolarımı hesaplar mısınız Müge Hanım? Kod adım Müge benim. Müge Hanım ne olur yardımcı olun, makrolarımı hesaplamıyorum falan filan. Şimdi elbette kilo vermek ve sağlıklı olmak istiyorsanız 70 kiloda bir insansanız veya 160 kiloda bir insansanız kilo vermek için yemeniz gereken miktarlar farklı. Yani 70 kiloluk bir insanla 160 kiloluk bir insan aynı şeyleri yiyerek zayıflayamaz. Burada ne devreye giriyor? Eskiden kalori dediğimiz ama artık mümkün olduğunca kullanmamaya çalıştığımız bir kelime. Onu bir kenara koyuyoruz. Makro denen bir şey var. Makrolar neler? Protein, karbonhidrat, yağ. Aklınıza tutmanız gereken 3 tane şey var yani topu topu. Herkes kendi yaşı, cinsiyetten başlayalım. Herkes kendi cinsiyeti, yaşı, kilosu, gün içindeki aktivite seviyesi ve hali hazırdaki vücut yağ oranına göre belirli sayıda makrolar tüketmeli. Günde %70 yağ, yani yediklerinizin %70'i yağdan gelecek, %25'i proteinden gelecek ve sadece %5'i karbonhidrattan gelecek. Doğru değil mi matematik? 70-25-5. Bu ne demek? Eşek yüküyle yağ yiyeceğiz başta. Ama bu yağ sadece hani zeytinyağını içmek anlamında değil. Peynirden alıyorsun, kaymaktan alıyorsun, tavuğun derisinde var, antrikotun yağında var falan filan. Her tarafta, yumurtanın sarısında var. Protein kaynaklarımız belli. Balık, tavuk, et, yumurta. Peynir. Peynirin içinde tabii de peyniri mostly ben daha çok yağ kategorisine koyarak düşünüyorum her zaman. %5 de karbonhidrat var. Şimdi bütün yenmeyecek şeyleri saydık. Bakliyat, tahıl, işte pirinç, patates, sebzelerden çok önemli. Havuç, bezelye, havuç, bezelye, mısır. Havuç, bezelye, mısır. Garnitür olarak kullandığımız, aklınızda böyle o renk harmonisi gelsin. Turuncu, yeşil, sarı, havuç, bezelye, mısır yasak. Çünkü karbonhidratları çok yüksek. Bütün bu kötü sebzeleri çıkarıp geride kalan yeşil yapraklı sebzeler, Brüksel lahanası, karnabahar, asparagus, kuşkonmaz, marul, minimum salatalık falan filan bunları tüketebiliyoruz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, günde bir kere yemek yiyorsun, acıkmıyor musun? Bu nasıl oluyor? Çok tehlikeli bir şey günde bir kere yemek yemek. Direkt metabolizmanı durduruyorsun, yavaşlatıyorsun, çok tehlikeli. Sakın yapmayın. Şimdi iki farklı olay var. Onu en baştan söyleyelim. Bir, ketojenik beslenme düzeninde o düzene ait olmasa bile aslında non-stop duyacağınız bir laf var. Aralıklı oruç. İngilizcesi intermittent fasting. Onun için baş harfleri olan if harfleri kullanılıyor. Ve insanlar aralıklı oruçtan bahsederken if yapıyor musun, işte kaç saat if yapıyorsun falan filan dediğinde bilin ki o if oruç kısmı demek, olayın oruç kısmı. Şimdi ketojenik beslenirken oruç tutmak zorunda mısın? Değilsin. Yalnız ketojenik beslenerek de sağlıklı olabilirsin, kilo verebilirsin vesaire vesaire. Ama aralıklı orucu alıp ketojenik beslenmenin içine katarsan sonuçlar inanılmaz oluyor. Yani tek kelimeyle inanılmaz oluyor. Bunun da sebebi şu. Aslında ketojenik beslenmede yağ yakımına neden geçiyoruz, nasıl geçiyoruz? Ağzımıza attığımız her lokmada vücut insülin salgılıyor. İnsülinimiz çıkıyor. İyi bir yemek yediğimizde, tatlı yediğimizde, karbonhidrat aldığımızda, bir avuç ceviz yediğimizde bile insülin fırlıyor. İnsülin çıktığı zaman yağ yakımı duruyor. Dolayısıyla biz eğer insülini 2 saatte bir zırt pırt fırlatmazsak vücut sakinleşecek, sindirim sistemi dinlenecek, bağırsaklar dinlenecek, içerideki bütün organlar yapması gereken şeyleri yapacak. Birazcık huzur vereceğiz, biraz nefes alacağız. İnsülin düşünce de vücut, özellikle o yemek yememe süresini uzatırsanız vücut yağ yakmaya geçecek. Bunun saat ayarları var. İsteyen istediği kadar yapabilir. Ama özünde yapmamız gereken şu: hangi öğünü yersek yiyelim, arkasından diğer bir öğüne kadar arada hiçbir şey atıştırmamak lazım. Yani böyle eskiden bildiğimiz, düşündüğümüz ara öğün 11'de bir tane elma ye,
Saat 4'te işte kerevizi al, peanut butter'ın içine sok falan filan. Böyle şeylere prim vermiyoruz ve acıkmıyoruz da. Çünkü yemekte yağ yediğimiz için açlık denen şeyin içine çekilmiyoruz kısacası. Dolayısıyla yağ yiyoruz, tok kalıyoruz, uzun süre yemek yemiyoruz. Zaten eski toplumları düşünün, ilk insanı düşünün. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapien. Adamlar çıkıyorlar, hayvanları takip ediyorlar. Bu hayvanlar ne yiyor? Ağaçtan onu koparmış, onu yemiş, ben de onu yiyeyim diyor. Onu bulursa onu sürekli yiyebiliyor. Ama onun dışında hunter-gatherer, Türkçesine avcı toplayıcı. Avcı toplayıcı kültürlerde adam çıkıyor, kadın elinde tava bekliyor tabii mağarada. Adam çıkıyor, mağara tavası. Eskiden onlar var, böyle lökreseller falan filan yok. Taş eti dövmek için adam gidiyor, hayvanı öldürürse ne ala, öldürmezse 2 gün, 3 gün, 5 gün, belki 10 gün, belki bir ay yemek yemiyorlar. Ama insan ırkı bugüne kadar geliyor. Demek ki açlığa dayanıklıyız. Hele yani 30-40 senedir yediklerimizle bayağı bir dayanıklıyız. Oruç insanı kötü yapmıyor mu? Yapmıyor vallahi. Günde kaç öğün yiyoruz? 1,5. Kaç aydır? 9 aydır. 9 aydır günde tek öğünle beslenebiliyoruz. Üşensem o öğünü de atlayıp ertesi güne de gidebilirim. Çünkü artık öyle bir şey kalmadı vücutta. Öyle bir eski usul kurulmuş bebek gibi sabah, öğlen, akşam saatinde yemezsem aman midem guruluyor falan filan, bunlar kalmadı. Halsizlik yapıyor mu? Yapmıyor. Niye yapmıyor? Su içiyorsun. Su içtiğin zaman aslında vücut ihtiyacı olan en büyük şeyi, yani bir hidrasyonu kapmış oluyor. İkincisi, içerideki yanma işlemi çok sağlıklı devam ederken bir nokta var, pardon, aslında halsizliğin sebebi şu. Vücut keton üretirken çok fazla yağ yakarken çok fazla su kullanıyor. Çok fazla idrar oluyor. Dolayısıyla idrar yoluyla vücuttan suyu attığımız zaman, idrar biliyorsunuz bembeyaz bir şey değil. İçinde toksinler ve mineraller de gidiyor. Dolayısıyla bu mineralleri kaybetmeme adına tuz, magnezyum ve potasyum gibi bazı en önemli mineralleri arada dışarıdan katkı olarak almamız gerekiyor. Tuzu kesin, tuz su tutar, tuz ödem yapar falan filan, öyle bir şey yok. Bilakis vücut tuzsuz kalırsa inanılmaz bir halsizlik yapabiliyor, baş ağrısı yapabiliyor. Bu nedenle oruç tuttuğunuz saatler dahilinde su, soda, çay, kahve içebiliyorsunuz. Mümkünse tatlandırıcı kullanmayın. Tatlandırıcılarla ilgili ayrı bir bölüm yapacağız. Yani hangileri iyi, hangileri kötü, neden kötü. Suyunuzun içine bir çimdik tuz atın her seferinde. Himalaya tuzu mümkünse. Mineral açısından biraz daha zengin. Suyu öyle tüketin. Bir anda anormal başınız döndü, halsiz hissettiniz, baş ağrısı tuttu falan filan, o çimdik tuzu dilinize bile koyabilirsiniz. Yani bir anda sizi mucize gibi şey yapmayacak ama büyük bir olasılıkla ketojenik beslenme esnasında bu halsizliklerinizin sebebi mineral kaybıdır. Aynı zamanda ağrı da oluyor insanlarda, eklem ağrıları. Evet ama şimdi bütün şeyleri öyle. Bütün şeyleri de ketoya bağlamamak lazım ama tabii ki vücut bu kadar büyük bir beslenme değişikliğine geçince bazı şeylerde eksiklikler hissediyor. Evet, bacak krampı yaşayan epeyce insan oluyor. Magnezyum direkt çözümü. Magnezyum almaya başladığınızda bu bacak krampları geçiyor. Kabızlık çok büyük bir yan etki. Yani çok insanın şikayetçi olduğu bir yan etki. O da lifle, magnezyumla, şunla bununla çözülebiliyor. Saç dökülmesi var. Biyotin takviyesi alabiliyoruz. Ha diyeceksin ki yani bütün bunları sayınca bacaklarda kramp oluyormuş, halsizlik oluyormuş, saçların dökülüyormuş, kabız oluyormuş. Canım böyle rejimin, böyle diyetin içine falan filan. Yok öyle bir şey. İşin özünde inanılmaz derecede sağlıklı oluyorsunuz. Ve bu marazlar vücut adapte olana kadar yaşayabileceğiniz şeyler. Bunlar uzun vadede yaşanan şeyler değil. Benim saç dökülmem falan filan hepsi geçti. Hepsini yaşadım. Bacak krampı dışında hepsini yaşadım. Bayağı acılı yaşadım hem de. Efendim şimdi bu car konuşmayı bir noktada keselim. Her şey tadında güzel. Gelecek videoda devam ederiz. Neticede ilk birkaç hafta
gerekli bilgileri toparlıyoruz. Yani sohbet ortamında fazla spesifik bilgiye girmeden genel bilgileri veriyoruz. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca her videoda da başında veya sonunda tekrarlamaya çalışacağız. Biz kendi tecrübelerimizden yola çıkarak bu olayı sizinle paylaşıyoruz. Bizimle beraber bu diyeti yapan grubumuzda 20.000 kişinin de tecrübelerini buna dahil ediyoruz. Lütfen bir hastalığınız varsa, herhangi bir probleminiz varsa doktorunuza danışmadan ketojenik beslenmeyi değerlendirmeyin. En azından bilgilerinizi toplayın. Sizinle benzer hastalıklara veya semptomlara sahip olan insanlardan da bilgi alın. Ama yine de her zaman için önce doktorunuza danışın. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Sürekli azar işitiyorum. Sürekli. İkinci terim KGK. Kurşun geçirmez kahve. Ondan saat 2'ye kadar eğer kasabilirseniz otomatik olarak 16 saat oruçta olmuş oluyorsunuz. Sindirim sistemini ne kadar rahat bırakırsanız yağ yakımınız o kadar başarılı oluyor. Vücut o kadar dinleniyor. GTO yapmak istiyorsanız buyurun, tamirat. Tavuğu al, derisiyle, eti al, kremalar ekle. Ara öğün diye bir şey yok.